Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı işler, bol kazançlar sevgili dostlar. Bir eğitim videosuyla daha sizlerle birlikteyim. Ben teknisyeniniz ve eğitmeniniz Hakan sevgili dostlar. İstanbul Sultanbeyli'de bulunan maratoncsm.com teknik servis ve eğitim hizmetleri ofisinden sizlere bu videoyu çekiyorum. Ve birlikteliğimizin bu eğitim konusunda sevgili dostlar. Daha önce de bahsettiğim gibi sıfırdan ileri seviyeye size sıralı bir şekilde ve düzenli bir şekilde adım adım hangi işlemleri yapacağız, hangi işlemlerle birlikte kendimizi nasıl ustalık seviyesine taşıyabiliriz. Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Ve artık lehim işlerine geldik sevgili dostlar. Lehim, hava, sıcak hava ve havya işlemlerine geldik. Bir önceki dersimizde hatırlarsanız havya ucu bakımlarını nasıl yapacağımızdan bahsetmiştik. Şimdi ise dersimizin konusu şarj soketi olacak. Fakat şarj soketinden önce lehim yapmayı bilmemiz gerekiyor. Lehimli havyayı nasıl kullanacağız? Lehimi nasıl kolay bir şekilde yapacağız? Onu öğreneceğiz arkadaşlar. Ve bununla birlikte lehim yaparken neleri kullanmamız gerekiyorsa hem malzeme olarak hem ekipman olarak hem de bunların görevlerini bilmiş olacağız sevgili dostlar. Birinci kuralımız arkadaşlar lehim yaparken lehim veya sıcak hava nereye girecekse yani nerede çalışacaksak çalışalım. Flux denilen krem şeklindeki krem flux'ımızı kullanacağız arkadaşlar. Malzeme videosunda göstermiştim. Şimdi bu flux'ımızı diyelim ki bu şarj soketini sökeceğiz örneğin arkadaşlar. Ve yerine bozuk olduğunu farz edelim. Yerine de yenisini takacağımızı farz edelim sevgili dostlar. Sırasıyla ne yapmamız gerekiyor? Mantık olarak bir lehimle tutturulmuş olan yerlerdeki lehimleri eritmemiz gerekiyor. Doğru mudur? Daha önce şarj soketi değişmiş olabilir veya hiç değişmemiş olabilir. Fabrikadan çıktığı gibi bozulmuştur. Bir süre sonra sizin elinize gelmiş olabilir. Yapacağınız ölçümlerde sağlamlık testinden sonra arızalı olduğunu anladığınızda şarj soketinin değişim işlemini yapacağız. Bizdeki eğitim sırası şu şekilde olacak arkadaşlar. İlk önce bütün parçaları sökme, takma kabiliyetine ve el becerisine sahip olacağız. Aynı zamanda da bu ürünlerin, parçaların artık neresine müdahale edeceksek onun hakkında sevgili dostlar dediğim gibi hem görevini hem parçanın şöyle söyleyeyim sökme takma işlemini başarıyla yapabilmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmek için ise sevgili dostlar anlatacağım dersleri anlattığım ve anlatacağım ders ve eğitim videolarını sırasıyla takip edeceksin, sırasıyla izleyeceksin. Ve örneğin bu birinci dersi izledin, anladığını farz edelim. Buraya kadar geldin, artık uygulama işlemleri yapacağız. Haliyle uygulama işlemlerinde ise ben ne yapıyorsam ilk önce bir sefer, iki sefer, 5 sefer, 10 sefer izleyeceksin. Sonrasında ise sen kendin uygulamasını yapmaya çalışacaksın. Ta ki benim anlattığım veya benim yaptığım şekilde sen yapana kadar veya o beceriye yaklaşana kadar rahat bir şekilde söküp takabilene kadar antrenmanını yapacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Aksi takdirde sadece izlemiş olursunuz. Bilgi sahibi olmuş olursunuz. Uygulamada, pratikte fazla ilerleme gösteremezsiniz. Antrenman yapmazsanız. Birinci önceliğimiz antrenman yapacağız arkadaşlar. Şimdi ilk önce havyalarımızı elimize alalım. Makinalara havyalarımızı açalım arkadaşlar. Her iki tane, kaç tane havyanız varsa hepsini açın arkadaşlar. Buradaki havya işlemlerinde ben iki çeşit havya kullandığımı söylemiştim ve tekrar söylüyorum. Sivri uç ve balta uç arkadaşlar. Balta ucu temizlik yaparken, sivri ucu ise herhangi bir yere lehim yaparken kullanmak benim için kolaylık sağlıyoruz. Aynı şekilde sizin için de sağlayacak sevgili dostlar.
Flux girecek dedik arkadaşlar. Bir yere sıcak hava veya havya kullanacaksak, lehim yapacaksak özellikle veya bir şey takacaksak, sökeceksek flux'ımızı süreceğiz arkadaşlar. Havyamızı bir kontrol edelim. Şöyle bir bakalım. Ve tabii ki tezgahınız pis ise ilk önce tezgahınızı temizleyeceksiniz. İşinizi yapacaksınız. Sonra da tezgahınızı tekrar temizleyeceksiniz. Tezgahımızı nasıl temizleyeceğiz? Ondan bahsedelim. Bezlerimiz vardı ya, nano bezlerimiz. Onları kirlendiği zaman atmıyoruz. Onları da tinere bandırıp, tiner pompasında bulunan tinerimize bandırıp, ıslatıp, tinerli bezle tezgahımızı silip takım taklavatlarımızı ve ekipmanlarımızı yerli yerine dizeceğiz. En başta tezgah disiplinine sahip olmanız gerekiyor. Ne kadar düzenli bir tezgahınız olursa o kadar hem görsel açıdan güzel olur, hem de aradığınızı anında bulabilirsiniz. Bir şeyi aldığın yere aynı şekilde koyacaksın. Ve bunların hepsi senin masanda, çalışma ofisinde ve masanda hep aynı yerde durmak zorunda. Atıyorum, cımbızları hep aynı elinin uzanma mesafesine, tornavidalarını elinin uzanma mesafesine. Ekranla alakalı bir şey yapıyorsan ekran istasyonu masasını olduğu yerde orayla alakalı gerekli ekipmanları ne yapacaksın? Kullanacaksın ve aldığın yerine koyacaksın. Onu oraya koyarsan ne olur? Az sonra çarşı pazar karışır. Malzeme aramaktan iş yapamazsın. Aynı zamanda da ortalık kötü bir görüntüye sahip olur. Tekrar bakıp tezgahımızı temizledik tinerli bezle. Şimdi ise lehim yapmayı öğreneceğiz ve elinize tel lehimlerinizi alalım. Koparın makaralarınızdan 15-20 tane, 15-20 santim veya 30 santim ne kadar tutmak isterseniz. Lehimi yapmadan önce hatırlarsanız havya bakımı yapmıştık ve çalışmadan önce de yapacağız. Havya bakımımız zaten yapılı ama işe başlamadan önce de yapacağız. O an, şimdi yani. Lehim yapmadan önce havyamızı yine bakımını yapalım hemen. Ne yapıyoruz? Ucuna lehim dolduruyoruz ve peçeteyle sileceğiz artık arkadaşlar. Tamam mı? Kağıt havluyu topak yapın ve onun içine havyayı tutun. Peçeteyle burnunuzu siler gibi dışını silin arkadaşlar. Olayımız bu şekilde. Sildim, lehim kopladım. Pek hoşuma gitmeyen bir görüntü görüyorum şu anda. Bir de bir kavanoz kapağına falan limon tuzu koyun. Havyanızı ona batırın. Beyaz yerlerine batırın. Şöyle görelim. Şurada görelim. Ben şimdi yine havyamın çalışmadan önce bakımını yapmak zorundayım. Peçeteyle de siliyorum. Yakışıklı bir şekil almaya başlıyor gördüğünüz gibi. Bakın. Bu şekilde olduğunda artık hazırsınız demektir. Devam edelim. Bilen arkadaşlar biliyor, bilmeyenler de öğreniyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde derslerimizi ilerleteceğiz. Şimdi Flux'tan ben burayı göremiyorum şu anda gördüğünüz gibi. Biraz daha size yakın çekim yapayım. Ne yapacağız? Bu durumda ilk önce hemen havyamızın ucunu hiçbir yere değdirmeden şöyle bir gezdireceğiz. Flux'ımız eridiği zaman bu artık şeffaflaşıyor. Donduğu zaman biraz daha mat bir görüntü oluyor. Bir yerde mesela şurada çalışma yapacağız. Hemen şöyle flux'ımızı, havyamızı gezdirelim. Ve artık orada su gibi görünen bir flux'ımız var. Devam edelim. Fabrikasyon lehimler arkadaşlar bizim normal kullandığımız tel lehimler veya sıvı lehimler gibi kolay erimez arkadaşlar. Ve siz de haliyle buradaki ilgili parçayı sökmekte zorlanabilirsiniz. Örneğin 350-360 derecede rahatlıkla sökebileceğin şu soketi 380, 390, 400 yaparsın, ortalık yangın yeri gibidir ama sökemezsin. Onu sökmenin kolay yolu ise ilk önce fabrikasyon sökeceğimiz parçanın, şu an soket yapıyoruz, soket örneğinden yürüyelim. Her parçada anlatacağım zaten ne yapmamız gerektiğini. Buradaki lehimi başka yerde işlem görmüş veya görmemiş seni ilgilendirmiyor. Sen ilk önce kafadan kendi lehimini buraya aşılayacaksın, tamam mı? Peki nasıl aşıyacağım? İlk önce havyamı değdirmem gerekiyor arkadaşlar. Havyamı değdirdikten sonra o soketin ayağı ve zemin aynı anda ısınacak arkadaşlar. Ve şu gördüğünüz, biraz daha yakın çekim yapalım. Havya ucumuzun değdiği kısım ve ikisinin arasına
lehim telimizi sokacağız arkadaşlar. Biraz lehim vereceğiz. Gördük mü? Cillop gibi oldu. Devam edelim. 4 ayağa lehimi vereceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da artık orada kendi lehimimiz var. Kendi lehimimiz de 183 derecede eridiği için biz bunu kolaylıkla sökeceğiz. Nasıl sökeceğiz? Sıcak havayla sökeceğiz ve yerine temizliğimizi yaptıktan sonra anakartta ise şarj soketi, anakart tutucuya koyabilirsiniz. Tutturabilirsiniz. Oynamaz. Veya üzerine ağırlık koyarak da yapabilirsiniz. Ben şu an hiçbir şey koymadım. Bak ne dedim? Havyaya değdiriyorum. Şu an havyamın sıcaklığı 370 derece arkadaşlar. Sizler de 370 ile başlayın havya olarak. Dört tarafının şarj soketiyle konumuz olduğu için şarj soketinin dört bacağına kendi lehimimizi aşıladık. Buradaki voltaj ve data ayaklarına sevgili dostlar ilişmiyorsunuz. Fabrikasyon olsa bile buraya lehim yapmadan sadece kenardaki bunun kasaya tutturan yerlere kendi lehimimizi geçiyoruz arkadaşlar. Geçtik ve burada ne oldu? Bu şimdi artık sıcak havayla sökebileceğimiz, rahatlıkla ısıtıp kolaylıkla alabileceğimiz bir şarj soketine dönüştü arkadaşlar. Artık bu şekilde bu soketi sökmeye hazır arkadaşlar. Birkaç örnek daha yapayım. Tekrar hatırlatmak adına olsun. Başka bir değişik şarj soketi görüyoruz. Bozuk olduğunu farz edin. Ve yerine yeni sıfır soket taktığımı farz edin. Olayımız neydi? Birinci kural, flux dökeceğiz. Buraya yalandan döküyorum şu anda ama sıcak hava gireceği için buraya da dökmek zorundasın. Yani bunun iki yanı, dört bacağı ve ortasına flux dökmemizdeki gaye nerelerinde lehim ile bağlantılı ise oralara flux dökeceksin. Esas ana tema bu. Devam edelim. Dört bacağı yine lehim yapacağız. Yine detayını gösterelim. Şöyle bir hareket yaparsanız yanlış arkada bak. Şurada komponentler var, diyotlar var ve şurada da kondansatörler var. Bunu buradan koyarsan buradaki parçanın ısınmasını ve bazen şu şekilde direnç kondansatörü çıplak olanlar havyana değdiği an onlardan ısınıp çıkar. Bunun çalışacağın yerde yapman gereken hareket boş nereyi görüyorsan. Bak burada mesela sağ tarafı boş, şu mıntıka boş olduğu için buradan buraya çalışmak daha karlı. Neden? Burada herhangi bir şey elimizi çarptırıp oradaki parçaların sökülmesini engellemiş oluruz. Yani mümkün olan en geniş yerden giriş yapacağız. Şu an havyamın karardığını görüyorum. Bak havyam karardığı zaman bu lehim tutmaz. Aynı zamanda tamam mı? Tutsa bile seni zorlar. Bir de buraya yaptığın lehimi pis olur bak. Tamam mı? Pis olur. Bunu hemen yine limon tuzuna sokacaksın anlık. Ucunu parlatacağız arkadaşlar. Hemen anlık görerek yapalım. Göstererek yapalım daha doğrusu. Şöyle havyayı getirdik. Şöyle. Hemen o pisliğin havyamıza bulaşmasını engelliyoruz. Tekrar peçetemizle silelim. Ve lehim işlemini yapalım arkadaşlar. Bunun da yine ne dedim? Dört bacağını lehimliyorsun. Lehim burada güzel olmuş, çirkin olmuş önemi yok. Oradaki maksadımız bizim oradaki fabrikasyon lehimin üstünü kendi lehimimizle kapatmak. Tamam mıyız? Yine ne dedim? Bak hem zemin ısınacak, zeminin şuradaki deliğin kenarları ısınacak hem de soketin bacağı ısınacak. Onun ikisinin arasına telimizi sokacağız. Ve şöyle biraz lehim vereceğiz. Verdik. Dört tarafı dönelim. Bu bir mikro şarj soketi arkadaşlar. Bir de bunun Type-C'si var. Type-C'sinde de aynı mantıkla sökme işlemini yapacağız. Ama takma işleminde söktükten sonraki adımda göreceğiz. Havyamız hazır. Soketimiz hazır. Artık bunu sökmek istiyoruz. Sıcak havalarımızı açalım. Üfleme havalarımızı açalım. 350 derece yeterli rahatlıkla sökebilirsin. Ben anakart tutucuya tutturacağım. Rahat bir şekilde sizlerle beraber yapacağız ve sizler de öğrenmiş olacaksınız sevgili arkadaşlar. Şöyle görüntüyü bir netleyelim ufaktan. Tamamdır. Ben mıknatıslıyı kullanacağım.
anakart tutucunuza tutturacaksınız sevgili arkadaşlar. Yapacağınız yeri şöyle yapalım. Nereye yapacaksanız, yani neyi sökeceksiniz, o kısmın boş olmasını, yani tutucunun arasında kalıp da size engel olmasına izin vermeyin. Nerede rahat duruyorsa, boş duruyorsa orada yapacağız arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Şimdi hazır mıyız? Bir görelim. Hazırız. Şurada biraz fazla yakından tutturmuşuz. Geriye alalım. Böyle boş bir alanda çıkartacağız arkadaşlar. Tamam mı? Buraya kadar mıknatıslı şekilde tutturduk. Ve ısıtacağız. Ne dedik? 350 derece, 360 derece sıcak havanızı verin. 3-3,5 seviyesi yeterli. Yani 30-35 seviyesi yeterli. Hemen havamızı neye göre gezdireceğiz? Şöyle söyleyeyim, tarif edeyim. Cımbızımızı aldık. Nerede lehim varsa orayı ısıtacaksın. Yani bak, burayı ısıtmanın bir manası, bunun ortasını ısıtmayacaksın. Öncelikle onu söyleyeyim. İçeride plastik kısım var. Buradan geçen pinler, teller buradan içeriden bu tarafa geçiyor ve şarj kablonuz oraya giriş yapıyor. Haliyle içini eritmememiz lazım. Eritmemek için ise hareketimiz şu şekilde olacak. Sol elimizde tutuyoruz. Sağ elle yazı yazanlara göre konuşuyorum. Diğer durumda da öbür elinde çalışabilirsin. Hangi elini kullanıyorsan kalemle öbür elinde sıcak havayı alıyorsun. Ve bak şuradan şöyle bir U harfi şeklinde ısıtacağız. Ve hızlı giriş çıkış yapmamız gerekiyor. Üfleme hızımızı 35 olarak düzenledim. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Ve havyamızı, kolumuzun etini masanın kenarına koyduk. Elimizi sol tarafa, bileğimizi yatırdık arkadaşlar. Hafiften ve şöyle dönüş yapacağız. Tamam mıyız? İstersen hani oraya nasıl havayı rahat sokabilirim diyorsan böyle de yapabilirsin. Sol tarafında zaten gördüğünüz gibi namlu diyelim. Nazıl. Hava tabancamızın ucu borusu. Ve çalışacağınız parçayı şöyle ekranın köşesinde getirip de burada yapmaya çalışmayın. Neyi sökecekseniz, neyi takacaksanız tam ekranın ortasına alıyorsunuz. Ekranlıysa, tabletliyse tablet görüntünün ortasına getiriyorsun. Neden? Bunun etrafında komponent vesaire olabilir. Sen şunun yarısını görmüyorsan orayı yaparken cımbızla tutacağım, edeceğim derken etrafındaki parçaları dağıtırsın. Entegre olabilir, komponent olabilir, her şey olabilir anakartın üstüne müdahale ettiğimiz. Bunun sökmek için sevgili dostlar önce ekranın ortasını alıyoruz. Etrafını komple görmek zorundayız. Şimdi buradan dediğim gibi U harfini şöyle hayali olarak şöyle yapıyorum ve lehimlerin erimesini gözlüyorum. Gözümü oradan ayırmıyorum. Kolumun eti masanın kenarında, bileğimi oynatmıyorum. Sadece kolumun etinin üzerinde gidiyorum. Böylelikle yüksekliğim her zaman aynı. Aşağıda hiç bakmıyorum. Sadece gözümü monitörden ayırmıyorum. Tamam mıyız? Bu şekilde yapa fazla oyalanmadan lehimlerin eridiğini görüyorsunuz. Böyle bir şey yapmıyorsunuz da ben görmeniz açısından söylüyorum. Lehimler erimiş durumda. Sökeceğin parçayı ilk önce kontrol ediyorsun. Alttan şöyle cımbızını kapat, birleştir ve şöyle yukarıya bir oynat bakalım boşta mı? Boşta şu anda. Artık bu parçayı buradan alabilirsin. U harfi yapıyorsun bir kez daha almadan önce ve sabit tutuyorsun az uzaktan ve tutup yavaşça yukarıya çekip çıkartıyorsun. Anlatabildim mi? Devam. Artık buradaki 4 tane şarj soketinin kenarlarında şarj soketini ekrana getirelim. Söktüğümüz. Şöyle bakın kenarlarında 4 tane ayağı var. O 4 tane ayak şurada bulunan deliklerin içine giriyor. Şu an lehim dolu olduğu için gözükmüyor. Burada da 5 tane data ayağımız var. 5 olur 6 olur. İsterse 30 olur. Fark etmez. Sen aynı mantıkla yapacaksın. Şimdi şarj soketimizi söktük sevgili arkadaşlar. Buradaki kalan lehimlerin tamamını temizlememiz gerekiyor. İşte şimdi burada ne yapmam gerekiyor? Kafandan sen şu anda cevap veriyorsun. Bilenler ne yapacağız zaten biliyor. Bilmeyenler için söyleyelim. Kafandan şimdi burada ne yapacağız? Önce yine flaksını süreceksin tabii ki. Çünkü tekrar buraya bir havya ile giriş yapacağız.
flaksımızı süreceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Sürdük. Bol sür. Flaks acıma bu arada. Şöyle. Flaksın görevini şimdi anlatacağım şurada. İlk önce şu temizleyelim. Artık elimize balta havyalarımızı alalım arkadaşlar. Balta havyalarımızın da yine şöyle ucunu görüyoruz. Sizin kullandığınız normal havyalarla yapıyorum şu anda. Nano havyayı kullanmıyorum. Siz aynı şekilde siz de yapıyorsunuz. Devam edelim. Nano ile de yaparsın. Ben şimdi sizinle aynı şartlar altında şu anda bu işlemleri yapıyorum. İlk önce baktık havyamıza bakım yapıyoruz. Tekrar hatırlatmış olayım. Ne yapıyoruz? Parlatacağız arkadaşlar. Hemen anlık bakım. Bu anlık bakım. İş başı yani bir işi yapmadan önce saniyelik bakımımız. Zaten havyamız gördüğünüz gibi ışıl ışıl. Bunu da yaptığında rahat bir lehim yaparsın. Gelelim temizledim. Ne yapacağım? Orayı temizleyeceğiz demiştik hatırlarsanız. Şimdi bize lazım olan diğer bir ekipmanımız olan temizleme telini elimize alacağız. Şunlardan bahsediyorum arkadaşlar. Lehim emme teli, temizleme teli diye geçer. Tamam mı? Bundan bahsediyorum. Çeşitli kalınlık, çeşitli yumuşaklıkta olanları var demiştim. Ve lehim emme telimize burada buradaki lehim kalıntılarını temizlettireceğiz arkadaşlar. Onu da temizleyebilmemiz için küçük bir detay var. Tabii ki havya üstüne bastıracağız. Lehim emme telinizin arkadaşlar. Bunu şimdi havyaya şöyle bastırdığımda, havyayı da üstüne bastığımda almaz. Buna flaks sıkacaksın kardeşim, tamam mı? Şöyle gel. Şu uç kısmına biraz flaks sür. Artık o oradaki lehimi emecek. Görelim. Şimdi aynı mantıkla dolu alandan boş alana çıkmamız gerekiyor. Yani bunu şöyle söyleyeyim. Burası boş mesela anakartın. Neresi yani içeride de tamir yapıyor olabilirsin. Dolu alandan boş alana çıkman gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bunu buradan temizleme yaparsan, şöyle söyleyeyim, temizlemeye çalışırsan, burada git gel yaparken şurayı dağıtırsın. Tamam mı? Onun olmaması için bakacaksın nerede boşluk var, orada çalışacaksın. Bu kadar basit. Geldim, şimdi kendime göre karşıma aldım, karşımdan kendi göbeğime doğru çekeceğim sevgili dostlar. Peki bunu hemen böyle mi çekeceğiz? Hayır. İlk önce koyuyorsun, havyanın sıcaklığıyla bu telin ısınması gerekiyor, bekliyorsun. Zaten ısınıp onu emmeye başlıyor bulaşık süngeri gibi, tamam mı? Bekledim bir 4-5 saniye. Artık yavaşça geliyorsun. Bak. Mis. Gördün mü? Şöyle. Git gel yaparak da yapabilirsin. Aynı şekilde şunları da yapalım. Üzerine koydum. Bekle ufaktan az bir 4-5 saniye. Dikkatli bir şekilde çık. Yani buradan kaldırmadan buradan her tarafa gideceğim diye uğraşma. Ekrandan gözünü ayırma. Bunun sırtına bindir. Tamam mı? Bak tel yapıştı şu anda. Havyayı koyacağım üstüne. Ne yapacak? Hop diye temizleyecek. Havyanda olduğunda ise ne yapar? İşte bak burada şeyi görüyoruz. Bak havyamız biraz karardı ya mesela. Dedim ya havyanı temiz tutacaksın. İşte bu şunun buradaki kırmızılık ve kahverengiliği görme sebebi havyanın artık anlık kararmış olması. Burada da saniyelik limon tuzuna batır çıkar, işin yine temiz olacak. Tamam mı? Şimdi tekrar havyamızı limon tuzuna batır çıkardık. Peçeteyle silelim ve telimizi bir aletimiz daha olan, ekipman olan yan keskimizle keseceğiz arkadaşlar. Çünkü bu doldu artık. Yani temiz kısmına geçeceğiz. Keserken de neye dikkat edeceğiz? Şöyle söyleyeyim. Mikroskoptan göstereyim. Şimdi şurası pis. Burada da lehim kalıntısı var. Bunun amacı ne? Buradaki olan lehimi emmesi için temizleme telinin maksadı. Şuradan kesersen telin ucuna havaya bastırdığında dağılır. Ne yapacaksın? Bak lehimli alanı görüyorsun. Gri duruyor biraz. Şöyle az bir lehimli alandan kesim yapacaksın. Kesiyorum ve ekranda tekrar göreceğiz. Kestim. Tamam mı? Bak ucuna bir miktar lehim bıraktım. Telimin havayı bastırdığımda dağılmaması için.
Devam edelim. Şurayı bir yıkayayım sevgili arkadaşlar. Diş fırçası tinerinizi, tiner pompanıza bandırın. Temizleyin arkadaşlar bir işi yaptıktan sonra. Ara ara temiz olduğunda ne yapacaksın? Yaptığın yeri temiz göreceksin. Gördün mü? Olması gereken temizlik bu şekilde. Devam edelim. Artık buraya lehim yapmam gerekiyor. Ben aynı soketi geri takacağım. Şarj soketini. Siz sıfır taktığımızı farz edin. Burada eğitim amaçlı kullanıyoruz. Ama sıfırda alsan oraya koysan aynısı olacak. Yani şimdi ben böyle yapacağım. Siz sıfır taktığımı farz edin. Aynı soketi sıfır aldığında gıcır gıcır sadece böyle hafif paslı gözükmeyecek. Tamam mı? Deliklerine yerleştirelim ayaklarını. Yerleştirdik. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Sen cevap ver. Bir an afalladın değil mi? Çünkü flak sıkacaksın. Ne dedik? Lehim girecek. Sıcak hava girecek yere flak sıkacaksın. Banko. Şaşmaz. Flaks olmadan ne oluyor? Diğer Type-C şarj soketi yaparken göstereceğim. Burada şu an yapman gerekeni görüyorsun. Burada geniş bir alan var. Bak yani geniş alan derken çalışma alanı geniş. Buraya istersen balta havyanla da lehim yapabilirsin. Sivri havyanla da lehim yapabilirsin. Eğer burada alan dar ise sivriyle yaparsın. Zevk sana kalmış. Şimdi de balta havyayla oraya lehim yapalım. Ne demiştim daha öncesinde? Bir tanesini değişik yapacağım. Havyayı değdiriyorum, ısınmasını istiyorum. Araya lehim telimi şöyle değdirip çekiyorum. Gördün mü? Bak. Kitap gibi oldu. Bir tane köşeyi lehimledin, diğer çaprazını lehimleyeceksin. Dikkat et. Neden? Oynamasın diye. Ondan sonra rahat rahat çalışacaksın. Çevir anakart tutacını. Diğer tarafı yapalım. Normalde bu çok hızlı bir şekilde yapacağımız bir işlem. Ben sindire sindire anlatarak yaptığım için gayet güzel bir şekilde sizin anlamanız açısından ağır çekimde yapıyorum. Ve artık sağdan sola çapraz birleştirdik. Artık rahat rahat lehimleyebiliriz. Kalan ayakları lehimleyebiliriz. Şu dört bacağı bu sefer bal tabiriyle yapıyorum gördüğünüz gibi. Bir seçenekte öyle görmüş olalım. Şöyle ortaya alayım. Ne yapacağım? Şöyle bir şey de yapabilirsin. Bu elindeki havyan balta olabilir, sivri uç olabilir, yan sivri uç olabilir. Fark etmez. Bazı yerde risk vardır. Tamam mı? Korktuğunda örneğin burada yanında malzeme var. Buraya teli veriyorum. Bir türlü ayarlayamıyorum diyelim. Ayarlayamıyorsunuz diyelim. Şuna değdir. Bunu artık direkt üstüne koyma. Yere gel. Şu boyalı olan yerler lehim tutmaz. Yerden yavaş çeker. Havyandaki lehimin eriyip oraya eridiği an karşısında o kendi kendine oraya akar. Ne demiştik havyayı bakım yaparken ilk başta alıştırırken? Kanalları aşağıları çizdik zaten ilk başta. Haliyle lehimimiz oraya akar. Vereyim şuraya biraz lehim. Verdim. Artık bunu bir daha öreceğim. Bak. Bu sefer havyamızdan buraya transfer yaptık lehimi. Demin havyayı değdirip teli dışarıdan oraya vermiştik. Şu şekil. Tamam mı? Dört bacağını kasaya. Anakartta bütün de olabilirdi bu şarj soketi. Anakartta da aynı şekilde aynı işlemi yapıyorsun. Temizleyelim bir. Yaptığımız şarj soketi. Bitti mi? Hayır bitmedi. Sadece sizin görmeniz açısından temizliyorum. Bitince temizleyecektim normalde. Devam edelim. Şöyle tutucuları koyalım. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şuradaki 5 tane data ve ayağımızı gördüğünüz üzere görüyorsunuz. Tamam. Biraz daha yaklaşın. Biraz da. Evet. Burada voltaj ve data ayaklarını lehimleyeceğiz. Peki burayı baltayla lehimleyebilir miyiz? Hayır. Geniş alanlarda baltayı kullanabiliriz. Ama burada artık sivri uçlu havyayı deminki kullanacağız sevgili dostlar. Kullanalım. Sivri ucu limona soktum hemen anlık. Bakım yapmak istiyorum ben çünkü havyamı kirli gördüğüm an rahat edemiyorum. En ufak parlamadığı an bende kepek yapıyor arkadaşlar. Böyle söyleyeyim. Şuraya bir daha aydınlatmasını yapayım. Bir dakika bekleyin. Sizin rahat görmeniz açısından. Rahat görün ki
Tamamdır. Her şey görünüyor. Değil mi? Aynen görünüyor. Şuradaki 5 tane ayağımızı tek tek lehimleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ne yapmam gerekir? Tinerle yıkamıştım. Cevaplar. Flaks arkadaşlar. Flaks döküyoruz şırıngamızdan. Ve sivri havyamı aldım. Geliyorum. Şimdi ne demiştik? Kenarda hatırlarsanız. Bak. Telini getir. Elin bileğinin tabanı yerde dursun. Telini de şöyle söyleyeyim. Şu kadar mesafe uzun ver. Görebiliyor musun? Şöyle ha. Yani 6, 7, 8 santim tut böyle. Elinin tabanını yere koyuyorsun. Bu şu kısmı yere koydun. Lehimini artık orada sabit tutacaksın. Havyeyi de oradaki şimdi ekrandan görelim. Elimin tabanı yerde. Her iki elimin tabanı yerde. Elimizin titremesini de o şekilde önleyebiliriz. Geldik. Bak tam yakınındayım. Görüyor musun? Bak ufaktan bir dokunuyorum. Bunu buna değdiriyorum. Bak emiyor, emiyor. Isınıyor çünkü. Isındığından alıyor. Gördün mü? Yetmedi mi diyelim aldığım lehim. Biraz daha yapalım. Ve yapmış olduk. Yapmış olduk. Kalan 3 aya, 4 aya daha yapalım aynı mantıkla. Bu sefer de bu havyeyi değdireceğim. Teli dışarıdan vereceğim. Bak. Peki havyeyi nasıl değdireceğim? Bunu böyle değdirsem teli verecek alan bulamam kendime. Tamam mı? Şimdi hafif kenarından dayadım. Teli getirdim. Teli değdirdim çektim arkadaşlar. Bak şöyle. Tık tık çektim. Anladın mı? İki seçeneği de yapabilirsin. Hangisi kolayına gelirse. Şurayı düzeltelim. Geldik. Şu ışığı da görecek şekilde gelelim. Şöyle altına bir şey de koyabiliriz tablomuzun, sehpamızın. Tamam mı? Bekleyin. Şunu alıp dikleyelim. Siz de görün. Daha da rahat görün. Tamamdır. Kalan 3 ayağı da yine aynı mantıkla hangisi kolayına gelirse iki seçenek. Birincisi buradan havyeyi değdirip buraya koyabilirsin korkuyorsan. İkincisi de bak yakında durayım. Veriyorum. Zeminle o ayağı birbirine kaynak yapıyorum. Hatasız bir şekilde yapmış olabilirsin. Tamam mıyız? Bu işlem bittikten sonra tabii ki şarj bordumuza taktığımız şarj soketimizi artık yıkamamız gerekiyor arkadaşlar. Yıkarken neye dikkat edeceğiz? Şarj soketiyle alakalı kısmını söylüyorum. Ve mikrofonla alakalı. Mikrofona tiner kaçırmayacaksınız. Onu etinizle tutun şöyle parmağınızın arasında ya da bantlayın. Biz elimizle tutarak yapıyoruz. Mikrofonun deliğini kapatın. Tamam mı? Soketimiz 0. İçine flaks kaçtı ama şu anda öyle düşün. Çünkü her yaptığında o flaks eriyip bunun içine girer. Bunun için temizliğini yapıyorsun arkasının önünü. Şöyle bir tane bezle de bandırarak kurula pansuman yap. Öyle düşün. Kanayan bir yaraya pansuman yapıyormuş gibi. Geldim. Şöyle bir silelim. Ve şarj soketimizin montajı tamam arkadaşlar. Ayakları görüyorsunuz. Burada neyi anladın? Şunu söyleyeyim. Neyi anlaman gerekiyor? Birincisi havyanın girdiği yere flaksı sokacaksın. Doğru mu? İkincisi kendi lehimini flaks kendi lehimini aşılayacaksın. Kendi lehimimiz kolay eriyor. Rahat olur. O yüzden sökerken, takarken kendi lehimimizle yapabiliriz. Şöyle de 0 olduğunda zaten bir sorunumuz yok. Işıl ışıl duracak arkadaşlar. Mikro şarj soketini takmayı gösterdim. Peki Type-C ile arasında fark var mı? Hayır. Aynı mantıkla yapacağız. Type-C örneğini görelim. Aynı mantıkla nasıl yapıyoruz? Görmüş olalım arkadaşlar. Bir saniye. Type-C'mizi alalım bir tane. Type-C soketimizi görüyoruz.
ne yapacağız? Flux'ımızı süreceğiz. Kenardaki 4 bacağı kendi lehimimizi aşılayacağız. Type-C'de de bu sefer kalabalık bir ayak grubu bizi karşılıyor. Çünkü iki tarafından da hangi tarafı takarsan tak ters düz içeriye voltajlar yani şarj alımı gerçekleşiyor. İşte buraya iki tane şeyi üst üste koymuşlar gibi düşünün. O yüzden çift taraflı giriş yapıyor. O sebeple istinaden de 5 tane şeyle bir tarafına verebilir. Ters çevirdiğinde alt kısmına da koymuş oluyor. Öyle düşünün. Flux'ımıza geçelim. Sıcak havamız ve havyalarımız çalışıyor. Peki ben bunu direktmen kendi lehimimi sürmeden yaparsam ne olur? Siz ısıtmaya kalkarsam. Bu geç ısınır. Bir, sizin gıcık eder. İki, işin kolayı bu şekilde. Flux'ını geç. Kendi lehimlerini de geç. Tamam mı? Nereye? 4 tane bacağı kendi lehimini aşılayacaksın. Hepsi bu. Zor değil. Bu sefer yine demin baltayla yapmıştık. Ama bakın bu sefer yanda şarj olduğu belli olsun diye şarj soketin yanında 2 tane led koymuşlar. Birisi duruma göre şarj az kaldığında kırmızı yanıyor. Öteki mavi yanıyor dolarken bilmem ne bilmem ne. Havyamızın ucunda biraz lehimimiz var. Havyamı değdiriyorum ve tel lehimimi şöyle kalktırıyorum. Oraya kendi lehimimi aşılamış oldum. Sen de öyle yapacaksın. İşte burada da işte sivri havyanın önemi ortaya çıkıyor. Tamam mı? Neden? Çünkü etrafında malzeme varsa bir yere lehim yapacağımız yerin o şeyden sebep giremezsin baltayla. Sığmaz buraya. O yüzden sivri havya. Bir de burada gördüğün pinlerin, ayakların tek tek böyle lehim yapabilmen daha kolay olur. Öteki onun yanında kütük gibi kalıyor arkadaşlar. Bu zemin temizliği için iyi. Böyle şöyle görelim. Gördün mü farkı? Bunu nasıl yapacaksın? Ancak şu köşesiyle yapmaya çalışıyorsun. Kendini yormanın bir manası yok. Ne kadar pratik ve hızlı, çabuk yaparsan o kadar iyi olur. İşi çabuk teslim edersin. Paranı çabuk alırsın. Aynı zamanda da günün çabuk bitmez. Yani aynı gün ve saate günde 8 saatine, 10 saatine, 6 saatine kaç saat çalışıyorsan daha çok iş sığdırabilirsin. İşini çabuk yaparsan. Bir de müşteri sevinir, işini çabuk teslim ediyor diye. Öyle de bir artın var. Şimdi 4 bacağı kendi lehimizi aşıladık. Isıtıp sökeceğiz, temizleyeceğiz arkadaşlar zemini. Ve sonra da montajını yapacağız. Aynı mantıkla şarj soketi konusunu işlemiş olacağız arkadaşlar. Bu sefer de diğer bir anakart tutucuma takmak istiyorum. Anakart tutucularınızda flash kalıntısı donduğunda hareket etmesini zorlaştırabilir. Tinerle sildiğinde veya sıcak havayla ısıttığında ondan da kurtulmuş olursun. Yani tıkanıklık gider. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Flux sürmeme gerek var mı? Hayır. Şu an flux şeylerini görüyoruz orada. Şöyle yapalım. Flux kalıntılarını görüyorsun. İlk başta göremeyebilirsin ama bak şuralarda krem gibi duruyor. Erimiş yağ gibi duruyor gördüğün gibi. Şu an flux'a gerek yok. Var orada çünkü. Ama orada azaldığı an şey yapacaksın. 360 derecedeki sıcak havamla U harfini yine yapıyorum. Ne yapacağım? Çünkü şurada lehimler var. Bunlar da lehimden tutuluyor. Bunlar da üçünü aynı anda eritmem gerekiyor. U harfi derken ondan bahsediyoruz. Lehim neredeyse. 4 tarafında olsaydı bu sefer yuvarlak çevirecektik. Ve entegrelerde mesela her tarafını ısıtman gerekiyor. Bu şekilde ısıtıyorum. Şurayı da ısıtıyorum. Ama bak şunun üstünü ısıtmayın sakın. Yanlarından dolar. Etrafından şöyle. Tamam mı? Yükseklik ortalama benim şu anda 2,5-3 santim civarı. Bak boşa geldi. Artık alabilirmişim ben bu soketi. Aldım. Aynı şekilde bu aldığım soket sağlam diyelim. Başka bir anakarta transfer edebilirsin. Yani organ nakli yapabilirsin. İşte yaptığımız iş bu zaten. Tamam mı?
Elimizde varsa, yoksa sıfırını takarsın. Burada da Bismillah demiş olduk arkadaşlar. Havya, lehim ve sıcak hava, flaks, yan keskit, lehim temizleme teli, limon tuzu gibi, anakart tutucu gibi, yan uç, dik uç gibi şeyleri de öğrenmiş oluyoruz. Temizleme telimizi alalım elimize arkadaşlar. Ve temizleme telimizle aynı mantıkla oradaki bütün lehimleri temizliyoruz. Neden temizliyoruz? Fabrikasyon lehim kalmasın. Biz kendi lehimimizle kolay bir şekilde yapalım diye. Bunu bu şekilde yine aynı şekilde havayla yapayım. Bir de sıcak havayla yapma durumumuz da var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Her ikisi için geçerli. Flaksımızı telimize sürelim kolayca emmesi için. Ve artık burada alanımız temizleyeceğim yer malum. Temizlemek için siseri baltayı kullanacağım. Balta ucu kullanacağım. Geldim. İşte normal tek havayla çalışıyorsan onu sökeceksin, bir onu takacaksın. Uç değişimi yapman gerekecek. Çünkü birisinde yan uç gerekiyor. Zemin temizliği gibi yerlerde. Birisinde ise aralara lehim koyabilmek için sivri uç gerekiyor arkadaşlar. Ben burada şu an flaksın yetersiz olduğunu düşünüyorum. Flaks ekliyorum. Flaks'a acımayın. Flaks olmazsa oradaki flaksı alamazsın. Söz dinletemezsin ve senin saçlarını dökmene neden olur. Saçı olmayanlar için sorun yok tabii. Bastır, bekle. Telin ısındıkça onu emiyor zaten bulaşık süngeri gibi. Görelim. Bak şurayı almadı. Neden? Telimiz doldu arkadaşlar. Buradaki lehim eridi, buraya geçti. Sıcak olduğu için. Keseceğiz. Temiz kısmına deminki gösterdiğim şekilde kesin. Geldim. Şimdi bu telime de flaks sıkmak istiyorum tekrardan. Rahat emsin diye. Flaks olursa bu tel bunu emer arkadaşlar. Flaks olmazsa emmiyor. O yüzden. Böyle küçük detaylara dikkat edersek, istersen not al. Not almazsan zaten videolarda var. Dev bir ansiklopedi gibi arşivimizi hızlı bir şekilde yüklüyorum arkadaşlar. Devam edelim. Yukarıdan aşağı da yapabiliriz. Şöyle bak, şimdi havayı bu şekilde tutuyordum. Şöyle de yapabiliriz. Neden? Boşluğu kendimize doğru alacağız. Başka bir malzemeye zarar vermemek için. Bu sefer burayı böyle yapayım. Bekliyorum bak. Hop. Biraz daha alsın. Telimiz doldu. Telimizi kestik. Havayı koyalım. Şimdi içinde kaldı biraz. Kalsın, sorun değil. Soketimizi koyacağız. Havyamızı değdirdiğimizde ısınıyor ya soketimizin bacağı. O zemin de ısınıyor. O eriyor zaten mum gibi. Yine soketimiz yerine güzel bir şekilde oturabilir. Soketimizin yenisini taktığımı farz edin. Şöyle koydum. Tamam mı? Burada neye dikkat edeceksin? Sıfır soket taktı. Bakın bu soketin şu anda 2 tane ayağı eksikmiş. Görüyor musun? Yani şurada karşılıklar eksikmiş. Siz onları var farz edin. Tamam mı? Yo, değiştireceğim. İnat değil mi? Atıyorum o çöpe. Şuradan bir tane sıfır soket takalım. Bekleyin. Ve sıfır soket örneğinde görmüş olalım bu şekilde hem de. Elinizde bir soket arşiviniz olacak arkadaşlar. Klasik bol bol gidenlerden özellikle. Type-C mikroydu. Bunlar da kendi aralarında ufak tefek farklılık gösterebiliyor arkadaşlar. Sen hepsinden alacaksın. Şimdi sıfır soketi getirdik şu anda. Burada dikkat edeceğimiz şey sevgili arkadaşlar, şu bacakların, yani şuradaki data ve voltaj bacaklarının kafa kafaya gelmesi gerekiyor. Bir. İkincisi de soketi içine koyduktan sonra cımbızını şöyle kapat, şu arkasına ittir. Niye? Varabileceği son
hani şuradaki deliğin sonuna varması gerekiyor. Eğer yerini şöyle taktığın gibi dışarıda kalırsa falan veya yamuk kalırsa şöyle kapağı örtemezsin. Telefona soket dışarıdan bakınca eğri bir gözükür. Ona dikkat edeceğiz. Hizalamasını yaptık. Artık havyamızı alacağız arkadaşlar. Havyama bakıyorum, güzel. Şöyle cımbızın üstüne basıyorum oynamasın diye hafiften. Şuraya bir lehim atmak istiyorum. Havyamı mikroskopun sağına soluna teli dolayın, tamam mı? Teli dolayın. Şöyle getirin. İşte dışarıdan lehim alma olayını bu şekilde işinize yarıyor. Elimizi güçlendireceğiz şimdi. Sakin olun. Oynamaması için iki elimi de kullanmam gerektiği haliyle. Şöyle değdir. Bak lehim dolduracağız oraya. Maksadım oynamasın. Sağlam işçiliği şimdi yapacağız. Telleğimizi alalım. Ve operasyonu yapalım arkadaşlar. Şimdi buna şöyle az bir şey değdirirsem az alanı ısıtır. Şöyle geniş tutar, öptürürsem şöyle daha çabuk ısıtır, hızlı ısıtır. Öyle söyleyeyim. Şimdi şuraya lehim doldurmak istiyorum. Yine aynı mantıkla doldurdum. Devam edelim. Diğer 4 bacağın diğer taraftaki bacaklarını da lehimleyelim. Şöyle benim için fark etmiyor. Az da tutsa, çok da tutsa. Geldik. Şurayı da değdirelim ve lehim yapalım arkadaşlar. Geldim, yaptım. Şimdi kalan data bacaklarını yapacağız. Bir saniye. Data bacaklarını yapalım. Geldik. Data bacaklarımızı görüyoruz. Şöyle ışıklandırmaya ayarlayacaktım sizin için. Biraz daha yakından görelim. Gördün mü? Hafif yamuk olan olursa havyanla şöyle mesela şunu şurada değdireceksin ya. Şöyle az bir solla, tamam mı? İttir yani, kaydır. Hizalamasını tamamla. Şimdi gelelim lehim yapmamıza. Şunu ayarlayalım. Şu kafayı denk getirdik. Lehimledik, oldu. Bitti mi? Eğer arasında boşluk kaldıysa, tamam mı? Yani yukarıdan aşağı. Şöyle kafasını ezebilirsin. Aşağı doğru bastırabilirsin. Ama bunun kafasındaki boşluk kalma sebebi şu, biraz yukarıda olmuş. Aşağı indirelim şimdi de. Hatalar olabilir arkadaşlar. Hataları sizin için korkutmasın. Hemen hatanın telafisi var arkadaşlar. Böylelikle burada oluşabilecek bir hatayı nasıl düzelteceğiz görmüş olalım. Yine aynı şekilde U harfimizi yapalım. Soketimizin kenardan ayaklar şimdi eriyecek. Aşağı çökmesini sağlayacağız. Tamam mı? Aşağı çökertiyoruz. Artık ayaklar tam onu öpüyor. Bekle, ayrılma. Lehim donana kadar bekleyeceksin. Bekledik. Sıcak havayla yaptık bu arada. Yani çukurluğa şu 4 bacağın iyice oturmasını sağladık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Lehimimizi tek tek yapalım. Lehim telimizi elimize aldık ve yine sivri havyamızı elimize aldık. Gelelim. Tek tek lehim yapacağız. Şu an orada flux'ın azaldığını düşünüyorum. Tamam mı? Şöyle görüyorsun. Biraz daha yaklaşayım, rahat gör. Ayarlayalım. Sizin onu net görebilmeniz açısından görüntüyü netledim. Her şey görünüyor. Evet, ayakları falan hepsini görüyorsunuz. Bir yıkayayım. Şöyle hafiften. Temiz flux'ımızı koyuyoruz. Verdim. Flux benim görmeme engel oluyor bulanıklığı sebebiyle. Havyaya değdireceğim, yani bir yere değdirmeden sadece flux'a değdireceğim, öyle söyleyeyim. Ve aydınlattık gördüğünüz gibi. Artık lehim yapacağız arkadaşlar. Halihazırda havyanı tut şöyle. Bak, elin bileğin yerde, iki elinde şöyle değdir. Teli ver. Ya da şu dışarıda al, daha rahat, minik minik dokun.
Pavyona şey yap. Değdirelim. Gördün mü? Bak. Bütünleşiyorlar. Ağır şekilde yapıyorum zaten. Rahatlıkla görebilirsin. Şuradan verdim. Bunların hepsini tek tek lehimliyorsun. Geldim. Bir miktar değdirip pavyona lehim aldım. Bak. Çizgi gibi. Pavyona fazla lehim ulaşırsa peçeteyle sil. Tekrardan minik minik almaya devam et. Şuraya bir aydınlatalım. Geldim. Bak alıyor. Değdirmem yeterli arkadaşlar. İttirip kalktırmana gerek yok. O oraya akıyor. Böylelikle sokete, gecelere akmaya devam ediyoruz. Yıkayalım. Yıkayalım. Uzaktan görelim. Şöyle. Gördün mü? Her şey yolunda. Hiçbir problem yok. Kafana yatmayan bir yer olursa, hoşuna gitmeyen. Şuna bir daha bakalım. Şu birinci ayağı. Niye öyle görünüyor? Bir kere daha oraya operasyon yapalım. Normalde olmuş. Şöyle. Neden öyle oldu? Şeyden sebep arkadaşlar. Hatırlarsanız buraya şey yapmıştık. Fazla vermiştik teli, öyle söyleyeyim. Bu ayak Allah Allah arızalı herhalde ufaktan. Ya da demin sıcak hava verdiğimizde yukarıya kalkmış bir tarafı. Tekrar sıcak havayla düzeltelim. Hata olmasa önemli değil. Hata olsa bile maksadımız ne? Hatalar olacak ki neyin hata olduğunu göreceğiz ve öğreneceğiz arkadaşlar. Problem etmeyeceğiz. Tasa etmeyeceğiz ve çekiyorum. Sıcak havayı kenara çektim. Sıcak havam sabit duruyor arkadaşlar. Bir yere hareket etmiyorum. Ve operasyon tamam arkadaşlar. Tamam mıyız? Hala da olmadığını düşünüyorsan al elini, havyeni, oyna. Bak bunları defalarca yap. Oynamanda fayda var. Senin gelişimine katkı sağlayacak. Öyle söyleyeyim. Buraya biraz lehimi fazla verelim olsun. Operasyon tamam olsun. Hakikaten bayağı bir kısa yani. Niye öyle ayıp ediyorsun şimdi? Bir yıkayalım. O ayak kısa. Gerçek anlamda kısaymış. Demek ki sıfır sokette de kısa bir şey olabiliyormuş arkadaşlar. Arızalı olabiliyormuş. Şöyle söyleyeyim. Şu an lehimi yapılmış. Birbirini görüyor. İyice kontrol edelim. Bunlar dakikalık, yani 5-10 dakikalık işler arkadaşlar. Diyelim ki orada ayak kısa. Peki ne yaparsın? Oraya bir tane tel bağlarsın. Orayı tamamlarsın. Olur biter. En kötü ihtimal. Birleştirirsin. Bir tane de tel bağlayalım hadi. Soketi şey yapalım. Garanti alalım. Madem öyle. Onu da gösterelim şimdilik. Ekstra bir bunları daha sonra göstereceğim ama şu an öyle denk gitti madem. Yapalım. Onu öyle göndermek için silmiyor. Telimiz hazır. Evet. Bunu zaten iş olarak yaptığında onu mecbur yapmak durumundasın. Flaks dökelim, yıkadık. Flaks kalmadı orada. Telimiz hazır dedik. Getirelim. Telimizin kafasını oraya tutturduk ama alttaki tarafa tutturmadık henüz. Dibinden cımbızla tutacağım oynamasın diye. Şöyle.
Gel bunu tam istediğin yere ayarla. Hiç oynattırmadan bağlantıyı ver. Böylelikle garantiyi almış olursun. Teli de oradan dibinden neşterle kesebilirsin. Neşter şöyle bir neşter ve sapı ve balta uçlu neşter arkadaşlar. Böylelikle de oraya jump yapmayı öğrendin. Jump dediğimiz tel atma, böyle kopuk şeylerde falan bazı durumda lazım oluyor. Bazı değil, her zaman lazım oluyor. Bir hat kopuğunda hattı oradan oraya bağlamış oluyorsun. Kafamıza yatmayan her şeyi düzelteceğiz arkadaşlar. Ben olabileceğinin en güzelini yapmayı seviyorum, öyle söyleyeyim. Ama hani belli bir şey de var. İstediğinin ötesine geçememe durumunda var. Çünkü artık olabileceği en iyi halindedir. Görelim uzaktan. Ve gördüğün gibi hepsi bağlantılı ve tertemiz oldu arkadaşlar. Bundan sonrasında ne yapıyoruz? İçini, dışını, soketini yıkayacağız. Dışını yıkayacağız. Bak burada hemen yanında mikrofon var ve mikrofon deliği var. İşte bunu içine tiner kaçarsa bu mikrofon ölüyor arkadaşlar. Nasıl ölüyor? Tiner orada iletkenlik görevi görüyor. Sen bunu takıp çalıştırdığında adam da alo dediğinde veya sen test ettiğinde o tiner orada içerideki voltajın birbirine karışmasını sağladığı için mikrofon içindeki direnci yakıyor arkadaşlar. Şimdi mikrofonu nasıl kollayacağız? Mikrofonun deliği üstte gördüğünüz gibi deliğin üstüne elimle kapattım. Artık soketin içini dışını tinere bandırdım. Şöyle yukarıdan aşağı arkadaşlar. Şöyle çevir. Bir de öbür tarafından yıka dışarıya doğru. Şöyle git gel de yapabilirsin. Şöyle, tamam mı? Şöyle de buradaki flux hiçbir şey kalmaması gerekiyor. İki tarafında da arkadaşlar. Şöyle kapattım. İki tarafında da hiçbir şey kalmaması gerekiyor. Gördük. Tertemiz. Gördüğün gibi bütün ayaklar bağlantılı ve şarj soketi dersimizi bitirdik arkadaşlar. Montajını bitirdik. Hayırlı olsun. Takibe devam. Siz de ne yapacaksınız? Bu öğrendiklerinizi artık kendiniz uygulayın. Çalışarak yapmaya çalışın. Ta ki olana kadar arkadaşlar. İstediğinizi alana kadar yapın. Hem eliniz alışacak. Rahat rahat sizin adım adım bunları yapacaksın ki daha zoru gelecek. Her yaptığın işin daha zoru karşına gelecek arkadaşlar. Aha ben şarj soketi yapıyorum. Aha ben mikrofon yapıyorum. Aha ben entegre yapıyorum. Hepsinin belli bir yere kadar daha zoru karşımıza gelecek. O yüzden bu dersleri ihmal etmeyin. Bunları başarıyla yapmadan bir sonrakini yapman imkansız. Öyle söyleyeyim. Tamam mıyız? Hadi Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.